Diğer vücudumun hiçbir bölgesinde herhangi bir güçlenme ve değişiklik hissetmiyordum. 16 miligram yaptık prednolü. Bu seviyeye kadar kullanabiliyorsunuz süt verirken prednolü. 32'den sonrası sıkıntı diyebiliyorum. Şu an hani o dönemki konuşmalardan hatırladığım kadarıyla. Yine ben emzirmeye devam ettim o dönem. 16 miligramda da çok yani kullandım. Yaklaşık ben Ekim'e kadar tekrar bir yıl boyunca 16 miligram kullandım ve her ay ivik aldım. Mayıs'ta evimize geri döndük. Yine merdivenimi çıkamıyordum. Bebeğimi tek başıma bir yere gidemiyordum bebeğimle. Ama evde kendimizi idare edebilecek konuma gelmiştim artık. Hızlı yürüyemiyordum. Bebeğim de çok hızlı aktif olmadığı için zaten o dönem kendisi yatıyor, dönebiliyor ancak koşup edemiyor. Öyle şeyler olmayacağı için eve geldik ama hep ben evden ineceksem birinin desteğiyle, eve çıkacaksam veya bir yere gideceksem hep yanında birisinin olması gerekiyordu. Asla bebeğimi alıp odadan odaya gidebiliyordum ama düşünün işte 5-6 aylık bir çocuğun ağırlığını o bile size çok ağır geliyor yani o süreçte. Evin içinde bir yaşam alanı kurduk yani kendimize. Bu arada 4. katta oturuyorum ve asansör yok. Merdivenle inip çıktığım için bir yere gitmek benim için işkenceydi. Bu arada biz fizik tedavi seanslarında bir ara vermeye karar verdik. Çünkü ben çok bunalmıştım artık haftanın 6 günü ve her gün birer saat olacak şekilde. Biraz da iyileşmenin verdiği etkiyle, toparlanmanın verdiği etkiyle. Ve bu sırada Hilmi Hoca emekli oldu. Mecburi emekli oldu ve herhangi bir özel birimde çalışmadı. Nöromüsküler bölüm baktığı için bize tıp fakültesinde nöromüsküler alanda yani polinöropati alanında uzman bir doktor yoktu artık. MS'e bakan, başka GBS hani onlara bakanlar var tabii ki ama polinöropatide bir uzman doktor olmadığı için beni eğitim araştırmaya yönlendirdiler. İsmini vermek istemiyorum ama oradaki hocamdan asla memnun değildim. Yaz boyunca o hocamla devam ettim. Yani ben parmak ucumda yürüyemiyorum zaten. Bunlar bir nörolojik tedavi yani klinik muayenedir parmak ucunda yürümek mesela. Yürüyemediğim halde artık parmak ucunda yürüyorsun gibi bir tepki veriyordu mesela. Veya ben hocam prednol dozunu arttırsak toparlamam hızlı olur mu diye bir şey sorduğumda bilmem arttırabiliriz ama anne sütüne geçer gibi bir cümleyle bana yaklaştıktan sonra ben artık hani o hocayla devam edemeyeceğimi, benim için bir öngördüğü bir iyileşme süreci olmadığını veya bu olmazsa ne yaparım gibi bir şey öngörmediğini fark ettim. Ve bir doktor araştırmasına girdim işte Google'dan. Nöromüsküler alan da gerçekten çok az Türkiye'de. Nereden bulabilirim derken Google, YouTube, Instagram derken Nihan ablanın sayfasına rast geldim. Allah razı olsun gerçekten. İyi ki o videoları yüklemiş. İyi ki yol gösterici olmuş. Bu videoyu bu kadar detaylı anlatmamın sebeplerinden birisi de bu gerçekten. İnşallah yol gösterici olur başına gelen birisine. Ve onun aracılığıyla Ersin Hoca'ya Ankara'da Hacettepe'de ama özel kliniği de var. Ersin Hoca'yı buldum. Ersin Hoca'yla bağlantıya geçtik. Onun tedavisi de yani sıra alması da çok yoğun. 1,5 ay sonraya falan sıra aldık. 2024 Ekim gibi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet Ekim gibi biz Ankara'daydık. Ersin Hoca ile görüştük. Bu arada benim sürecim artık uzadığı için polinöropati değil CIDP gibi bir sürece gittiğini söylediler. Yani artık kronikleştiği için CIDP tanısı aldım. Ersin Hoca da aynı tanıyı verdi. Orada da EMG'm çekildi. Sonuçlara baktı. İşte yapılan taramalara, bugüne kadar kullandığım ilaçlara doğru tanı, doğru tedavi ama eksik doz dedi. Ve prednolü 64 miligrama çıkardı. Her ay ivik almaya devam etmemi söyledi. Gerçekten 64 miligram prednol kullanmak çok zor arkadaşlar. Hele ki etkisini görmüyorsanız. Bende müthiş bir yan etkisi oldu. Tuz ve şekere dikkat etmeme rağmen kilom çok fazla artmadı ama yüzüm çok şişti. Ve tabii ki insan önce sağlığı ama bu bile insanı çok demoralize ediyor. Aynaya bakmıyordum artık bir süre sonra gerçekten veya birileriyle görüşmek istemiyordum zoraki olmadıkça veya böyle gerçekten keyif vermeyecek insanlarsa mesela. Birisinin kilo mu almışsın veya yüzüne ne oldu diye sorması bile çok şey. Ama sağlık için öyle bir süreçtesiniz ki bunlara çok da takılmıyorsunuz zaten o dönemlerde. 64 miligram ilacı kullandık 3 ay kadar.
Ama bende hiçbir etki, hiçbir değişiklik olmadı. Yani ne kalkmamda ne oturmamda. Bu arada o Mayıs'ta eve geldik. Temmuz'da ben ilk kez yerden elimin desteğiyle kalktım. Yani yerden ben normalde hep sandalyeye, koltuğa tutunarak yerden, yani daha yüksek bir destekle kalkıyordum. İlk kez el desteğiyle yerden kalkmıştım Temmuz'da. Bu bizim için böyle çok büyük bir sevinç olmuştu. İyileşme geliyor artık, süreç hızlanacak diye. Ama o kalkışımdan sonra hiçbir iyileşme görmedim devam eden süreçte. Ersin Hoca'yla da o 64 miligram yapınca da olmadı. Sonra Ersin Hoca işte demek ki dedi hani prednisolle çözemeyeceğiz bu işi. Rituximab diye bir ilaç da olduğunu, bu süreçte hani daha ağır hastalarda bunu kullanacaklarını söylediler. Bunu da devlet karşılıyor. Evet, yan etkileri olan bir ilaç. Ben çok şükür bugüne kadar aldığım ilaçların yan etkilerini çok az gördüm. Yani prednisolun şişme şeyini yaşadım ama onu bir yan etki olarak değerlendirmiyorum ben yaşadığım süreçten dolayı. Rituximab'ın da çok yan etkileri de var ama çok şükür yaşamadım. 28 Şubat 0. doz, 15 gün sonra 1. doz olacak, yani 18 Mart'ta da 1. doz olacak şekilde Rituximab'ı aldım. Bugün 14 Haziran, yani yaklaşık 3 ayı geride bıraktık. Rituximab'ın ilk etkileri zaten 3 aydan sonra ortaya çıkıyor. Konuştuğum kişilerde, bu ilacı kullanan kişilerde de böyle. Zaten hani hiçbir şeyde kesin bir şey söylemiyor doktorlar bile. İşte 10 güne 15 güne etki eder veya şöyle olur gibi bir şey yok. Bir ay sonra da etki edebilir. 6 ay sonra da etki edebilir. 2. dozu alınca da etki edebilir gibi. Çok şükür şu an Rituximab'la